Avustralya'nın tarihi bambaşka bir yöne gidebilirdi. Batı Avustralya eyaletinde yapılan referandumda seçmenlerin %66'sından fazlası ayrılmayı destekledi. 1934'te parlamento ayrılma yasasını çıkardı ve bir heyet bu talebi iletmek için Londra'ya kadar gitti. Ancak İngiliz parlamentosu anayasal teamülleri gerekçe göstererek bu konuda adım atmayı reddetti. Zamanla hareketin rüzgarı söndü ve neredeyse gerçekleşecek olan ayrılık yerel halk için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Peki bu olay bugün yaşansaydı ne olurdu? Avustralya'da gerçekten yeni bir ülke kurulabilir mi? Tüm bunları size detaylı olarak anlatacağım. Ama öncesinde videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Son zamanlarda YouTube videolarımı önermiyor. O yüzden bu destekleriniz benim için çok kıymetli. Öyleyse analizimize başlayalım. Batı Avustralya yüz ölçümü bakımından hala Avustralya'nın en büyük eyaleti. Bu bölge kıtanın neredeyse 1/3'lik kısmını kapsıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kilometre karelik devasa bir alana yayılıyor. Rusya'daki Türk bölgesi Yakutistan aslında dünyadaki en büyük özerk cumhuriyet. Batı Avustralya'da buranın ardından ikinci sırada yer alıyor. Başkent Perth doğudaki en yakın büyük şehirlere yaklaşık 2100 kilometre mesafede. Bu uzaklık bu bölgenin neden izole sayıldığını açıkça anlatıyor gibi. Fakat bölgeye bu kadar uzak olmasına rağmen aslında Batı Avustralya oldukça etkileyici bir coğrafyaya sahip. Güneybatıda Akdeniz iklimine benzer topraklar, ormanlar, tarım arazileri ve üzüm bağları yer alıyor. Dolayısıyla iklim de Akdeniz iklimini çağrıştırıyor. Bu bölgede yaz gündüzleri sıcaklıklar 49 dereceye kadar çıkabiliyor. Ayrıca tehlikeli yaban hayatı da bölgenin gerçeklerinden birisi. Belki de bu yüzden bölgenin nüfusu oldukça az. Yaklaşık 3 milyonluk nüfusun %90'ından fazlası Güneybatı'da yaşıyor. Bunun da yaklaşık %80'i Perth ve çevresinde toplanmış durumda. Yani bölgenin neredeyse %99'u boş. Bu nedenle Perth dünyanın en izole başkenti diye anılıyor. Dolayısıyla böyle bir yerde yaşamın bu kadar az olması bölgenin ekonomik olarak güçsüz olabileceği imajını yaratmış olabilir. Ama aslında durum düşündüğünüz gibi değil. Eyalet demir cevheri, doğalgaz, altın, nikel, alüminyum, lityum, nadir toprak elementleri, kobalt ve daha pek çok doğal kaynak açısından inanılmaz zengin. 2022'de yalnızca madencilik ve petrol sektörlerinin toplam değeri yaklaşık 183 milyar Avustralya dolarıydı. Bu rakam Batı Avustralya ekonomisinin yaklaşık %94'ünü oluştururken Avustralya'nın ihracat gelirlerinin de neredeyse %46'sına denk geliyordu. Açıkçası sayılarla kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Batı Avustralya tek başına dünya demir üretiminin yaklaşık %34'ünü karşılıyor. Dünyadaki bilinen rezervlerin %30'una ev sahipliği yapıyor. Ayrıca az önce bahsetmiş olduğum doğal elementler sayesinde de eyalet tam anlamıyla dev bir endüstriyel ham madde gücü haline geliyor. Tüm bunları bir kenara bırakırsak 455 milyar Avustralya dolarıyla ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %17'sini üretiyor. Haliyle Avustralya'daki kişi başına düşen gelir bakımından lider durumda. Çünkü burada kişi başına gelir 135 bin Avustralya dolarının üzerinde. Bu da neredeyse ülke genelinin 2 katı. Bu zenginliğin geçmişteki ayrılık girişiminde de etkili olduğunu söyleyebilirim. O dönemde yerel halk merkezi hükümete çok fazla katkı yaptıklarını ama karşılığında yeterince destek görmediklerini hissediyordu. Benzer bir durum geçmişte Pakistan ve Bangladeş arasında da yaşanmıştı. Devamındaysa Bangladeş, Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Velhasıl Batı Avustralya'nın da güçlü ekonomisi ve kimliği düşünüldüğünde bir noktada ayrılıkçı fikirlerin ortaya çıkması oldukça normal. Pek çok kişi Batı Avustralya'nın merkezi hükümete büyük bir zenginlik gönderdiğini fakat federal düzeyde geri dönüşün daha düşük kaldığını düşünüyor. Örneğin 2008'de eski başbakanlardan Richard Court, ülkenin ihracat gelirlerinin yaklaşık %35'ini sağladıklarını fakat vergi dağılımı geri dönüşlerinden %6'nın altında pay aldığını söyleyerek dengesizliğe dikkat çekmişti. 2011 yılında ise başka bir bakan Norman Moore, Çin'in destekleyebileceği bağımsız savunma fikriyle ayrılığı gündeme getirmişti. Covid-19 döneminde sınırlar kapatılmışken yapılan anketler, halkın yaklaşık %28'inin doğrudan hala ayrılmayı desteklediğini gösterdi. Evet,
Bu bir çoğunluk sayılmaz ama toplumun neredeyse 1/3'ü bağımsızlık istiyorsa buna yol açan meseleleri de görmezden gelmek doğru değil. İşte tam da bu noktada bu fikir neden hala canlılığını koruyor diye düşünüyorsanız cevabı bulabilmek için geçmişe dönmemiz gerekiyor. 20. yüzyılın başlarında Batı Avustralya federasyondan ayrılmak için ciddi ve iyi organize edilmiş bir girişimde bulunmuştu. Bu hareketin zirvesi büyük buhran sırasında yaşandı. Ekonomik zorluklar, yüksek işsizlik ve federal ticaret ile gümrük politikalarına duyulan öfke, bölgede birçok insanın Commonwealth tarafından haksız muamele gördüğüne inanmasına yol açtı. Bunun üzerine Batı Avustralya Dominion League adlı bir örgüt ayrılık kampanyası başlattı ve eyaletin İngiliz İmparatorluğu içerisinde bağımsız bir dominion olarak daha iyi durumda olabileceğini savundu. 1933'te yapılan referandumda seçmenlerin %66'sı federasyondan ayrılmayı destekledi. Ancak bu açık iradeye rağmen girişim başarısız oldu. Çünkü Londra'ya gönderilen heyet Britanya'dan ayrılığı onaylamasını istedi. Fakat Britanya, Westminster statüsünün yeni ilkeleri doğrultusunda müdahale etmeye yanaşmadı. Kararsa şuydu: Avustralya Anayasası tüm federasyonun açık onayı olmadan değiştirilemezdi. Bu da hareketinin elbette gücünü kırdı. 1938'e gelindiğinde ayrılık hayali büyük ölçüde dağılmıştı. Yine de anlatmış olduğum bu hikaye Avustralya'da ayrılığın laf olsun diye konuşulmadığını, tehlikeli biçimde gerçeğe çok yaklaştığını göstermişti. Günümüzde bakıldığında hukuki açıdan bugün ayrılmanın zor olduğunu söyleyebilirim. Avustralya Anayasası'nda bunun için içsel bir mekanizma bulunuyor. Anayasanın 128. maddesi değişikliklerin ancak referandumla yapılabileceğini ifade ediyor. Böyle bir olasılık için hem eyaletler hem de ülke genelinde çoğunluk gerekiyor. Yani Batı Avustralya önce kendi içerisinde ayrılık referandumunu yapmak ve çoğunluk kazanmak zorunda. Eğer çoğunluk sağlanırsa ardından anayasa değişikliği için ulusal referanduma gidilecek. Bundan sonra hem ulusal çoğunluk gerekiyor hem de 6 eyaletin en az 4'ünün bu fikri kabul etmesi gerekiyor. Bu nedenle olası bir ayrılık neredeyse imkansıza yakın bir süreç. Çünkü ekonomisi batıya bağımlı olan doğu eyaletleri bu ayrılığı istemez. İsteseler bile tazminat talep edebilirler. Ama diyelim ki tüm bu siyasi imkansızlıklara rağmen her şey bir şekilde gerçek oldu. İşte o zaman bağımsızlığını kazanan Batı Avustralya için ekonomik olarak hiç de zor bir durum olmaz. Çünkü ihracatı sayesinde büyük gelir elde edebilir. Dış ticaret fazlası da var. Ayrıca Avustralya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %17'sini oluşturuyor ve kişi başına gelir konusunda dünyadaki en yüksek seviyelerden birine sahip. Ticaretin önemli bir bölümünü de Asya ülkeleriyle gerçekleştirebilir. Şu anda bile Çin %30, Japonya %11, Güney Kore %6 gibi oranlarla öne çıkıyor. Bu nedenle bağımsız bir Batı Avustralya'nın ekonomik olarak uluslararası güvenirliği olabilir. Peki sizce Avustralya kıtası iki farklı ülkeye bölünmeli mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda tartışın ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Çünkü bu destekleriniz benim ve kanalın geleceği için gerçekten son derece önemli. Son zamanlarda kanal biraz düşüşte. YouTube videoları önermiyor. O yüzden sizin destekleriniz sayesinde motivasyon açısından video üretmeye devam edebilirim. Derler ya, her şerde bir hayır vardır. Önümüzdeki süreçte evleneceğim arkadaşlar ve YouTube benim için önemli bir gelir kaynağı olarak düşündüğüm yerlerden biriydi. Fakat gelinen noktada belki de yeni bir imtihandan geçiyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.